palamut buğulama yapıyoruz ya da palamut ekşisi de deniyor. Şöyle tereyağı ve zeytinyağı karışımını tavaya koydum. 1 yemek kaşığı tereyağım, 1 yemek kaşığı da zeytinyağım var. Bu erirken içine 3 diş sarımsak koyuyorum. Çok lezzetli bir tarif. Palamutu oldukça böyle lezzetli hale getiriyor. Şöyle sarımsağı birazcık çevireceğim yağda. Bütün aroması tereyağına geçsin. Sonra soğan ilave ediyorum. Soğanları, bir tane soğanım var. Şöyle yarım ay şeklinde kestim. Gördüğünüz gibi renk değiştirmeye başladı. Pembeleşti hafif. İşte bu aşamada 2 tane domatesi küp küp doğrayıp ilave ediyoruz içine. Oldukça kolay bir tarif. Evde balık kokusu olmaz. Hiç rahatsız olmazsınız. Şimdi baharatları ilave ediyorum. Karabiberim var. Kekiğim var. Pul biber. Biraz kimyon ve tuzum var. Çok da suyunu kaybetsin istemiyorum. Çünkü balıklar suyu buharlaşırken pişecek. Şimdi bu aşamada bakın gördünüz. Bütün baharatları da iyice dağıttık. Şimdi üzerine balıkları yerleştireceğiz. Şöyle palamutlarım takoz kesildi. Şimdi limonumuz var. Şöyle birkaç damla sıkacağım. Hafif ekşilik versin istiyorum sosuna. Balığa da çok yakışıyor. Çok fazla değil. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte. Kısık ateşte 10 dakika pişti. Bakın zaten buharla pişiyor palamutlar. Gayet güzel pişmiş durumda. Ama şöyle ters çevireceğim. Bir 7 dakikada bu şekilde pişireceğim. Bütün sosu içine çeksin istiyorum. Çünkü inanılmaz lezzetli bir sos. Balıkları ters yüz ettim. Şöyle bolca maydanoz döküyorum üzerine. Tavanın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte bir 5 dakika daha pişiriyorum. Şöyle palamutumuzdan alıyoruz. Servis tabağına koyuyoruz. Harika oldu gördüğünüz gibi. Kokusunu duyabilseniz muhteşem. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.